İlk öncelikle bu serinin hikayesini yapma fikrini veren ve bağış ile destek olan takipçime teşekkür ederim. Özellikle benim çocukluğumda çakma da olsa yarım yamalak kaçılan oyuncaklara sahiptim. Garibanlık işte, ne yaparsın? Bunun yanında çizgi dizisini izleyebilmek için sürekli annemle de kavga ederdim. İşte aradan geçen 12 yılın ardından yine karşımızda. Bu videoda Bakugan'ın arkasındaki yatan hikayeye ve bilinmeyenlere değinmeye çalışacağım. Çünkü o zamanlar ne internet ne de bilgisayarım olduğundan bir bölüm kaçtı mı gerisi bir türlü toparlanamazdı. Ben de o garibanlardan biri olarak hikayesini şu an öğrenme fırsatım olduğunu söylemem gerek. Bu arada benim favori karakterim şu mavişli kız. Her zaman olduğu gibi olayın felsefik ve arka plan kısmına yoğunlaşarak sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bu video Bakugan'ın asıl hikayesi. Ülkelerin ve birçok konuda belgesel tadında videolar yaptığım Bilinmeyen Dünya adlı YouTube kanalıma bakabilir, tarihi ve mitolojik videolar yaptığım Geçmişin Sırları kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğumuz canlı yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Bu arada bana maddi destek veren herkese çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eskiden hiçliğin içinde iki farklı zıt kutup vardı. Bu kutuplardan biri iyilik, diğeri ise kötülük olarak sınıflandırabileceğimiz iki farklı enerjiyi temsil ediyordu. Bu boyutta başlarda hiçbir şey yoktu. Hiçliğin içinde bir varoluş sancısı yaşanmaya başlamıştı. Bu karakterlerin adını sonraları Dronoid ve Dragonid olarak öğreniyoruz. Bu iki canlının pozitif kutbu yani iyiliğin ismi Dragonid, negatif kutbu ise yani kötülük Drenoid'ti. Arkadaşlar bu çizgi dizi size basit gelebilir ama bakın burada Japon kültüründen sıkça kullanılan Yin Yang felsefesi bizleri karşılıyor arkadaşlar. Yuvarlak olan kısımlar iyiliğin içinde kötülük, kötülüğün içinde ise iyilik yani dengeyi temsil ediyor. Şimdi neden Bakuganların top şeklinde durduklarını anladınız mı? Her şey bir denge. Velhasıl bu iki dengenin kapışmasından dolayı yeni Bakuganlar ve gezegenler türemeye başladı. Onların enerjisi aynı zamanda yaşama güç veriyordu. Bu ince gönderme aslında bizlere şunu ima eder. İyilik olmadan kötülüğün, kötülük olmadan iyiliğin bir anlamı yoktur. Ancak bu beraberinde de başka sorunları da getirmeye başladı. Oluşan yeni Bakuganlar saf gücü elde etmek ve onu kontrol etmek, daha da güçlü olmak istedi. Bunlardan biri Naga adındaki Bakugan'dı. O gücü kontrol etmek için saf çekirdeğe müdahale ederek kullanmaya çalıştı. Ancak denge halinde süregelen bir enerjiye dış etkenler müdahale ederse ne olur? Arı kovanına çomak sokulmuş gibi bir şey olur. Ve öyle de oldu. Bu çekirdekte büyük bir dengesizlik yarattı. Bunun sonucunda Bakuganların yaşadığı boyut olan ve Vestroya'nın dengesizleşmesine ve boyutlar arası bir enerji dalgalanmasına neden oldu. Tabi bu dalgalanma hem iyi hem de kötü sonuçlar halinde tüm galaksiye ve boyutlara yansıdı. Bunlardan biri Bakuganlara yeni yaratıklar ekleyerek çekirdeği temsil etmeyi sağlaması. Bunlar sırasıyla su, ateş, toprak, hava, ışık ve tahta. Tabii ki de bu espri yapmazsam ölürdüm arkadaşlar. Neyse, gölgedir arkadaşlar. Bu canlılar aynı zamanda çekirdeğin özünü oluşturuyordu. Zamanı geldiğinde de herkes birleşerek bozulan düzeni yeniden oluşturacaktı. Tabii sadece bununla da sınırlı kalmamıştı. Bu boyutlar arası dalgalanma dünyada yaşayan insanları da etkilemişti. Bu boyuta Bakuganların gelmesinin neden oldu. Ancak biraz da bu boyutta sıkıştıklarını söylemem gerek. Çünkü dünya hayatını düşünecek olursak bu varlıkları yönetmek bir insan olduğu için imkansız olduğu gibi hayatın dengesine ve mantığına da ters düşer. İnsanlar Bakuganlar tarafından yıllarca istismar edilir. Çünkü insanlar tarafından oyun gözüyle bakılan bu canlılar aslında
evlerinden uzakta, bu boyutlara hapsolmuş ve sadece bir eğlence aracı olarak kullanılmaya başlanır. Bakuganlar da tıpkı insanlar gibi üzülüyor, canı yanıyor, seviniyor ve korkuyorlardı. Tıpkı insanlar gibi duyguları vardı. İşin bu üzücü kısmını birçoğu fark etmedi belki de ama Bakuganlar evlerine dönmeye çalışan mülteciler olarak düşünürsek onlar bu dünyada birer köle haline geldi. Tabi sadece işin kötü kısımlarını alırsak haksızlık yapmış oluruz. Bu Bakuganların, daha doğrusu dünyadaki iyilik temsili olan Drago hem halkını hem de kendisini evi olan Vestura'ya dönmeye çalışıyordu. Bunun için zarar görmüş olan çekirdeğe yani dengeye geri dönülmesi gerekiyordu. Ancak etrafa yayılan bu enerjinin toplanması ve kötülüklerden önce birleştirilmesi büyük önem arz ediyordu. İşte artık durumun oyun olmaktan çıkıp gerçek anlamda bir kainat savaşı olduğunu anlayan karakterlerimiz kayıp olan çekirdekleri yani enerjileri kötülerden önce bulmak için aramaya başladılar. Bunun sonucunda ise her zaman olduğu gibi iyiler kazandı ve kayıp olan enerjilerinin birleşimi mükemmel çekirdeği yani dengeyi yeniden getirdi. Ancak hala bir sorun vardı. Vesturya ile dünya artık birbirinin içine geçmiş durumdaydı. Bunun tek çaresi Bakuganların kendi evrenlerine dönmesi ve dünya ile olan bağlantılarını tamamıyla kaybetmesiyle son bulacaktı. Her iki gücü almış olan Drago mükemmel çekirdeği tekrardan oluşturduktan sonra bütün Bakuganları da kendi boyutu olan Vesturya'ya taşıdı. Böylelikle hem denge sağlandı hem de Bakuganlar ile insanların dünyası ayrılmış oldu. Tabi bu seriyi böyle kısadan anlattığıma bakmayın. Bir sürü olay ve ayrıntı var ama ben araştırmaya başladıkça 6 sayfadan fazla makale ve bunların yan hikayeleri çıkmaya başladı. Ben de size kısa ve öz bir biçimde bunu açıklamak istedim. Bakugan sıradan bir çizgi dizi değildi arkadaşlar. Bizlere iyilik içinde kötülüğün, kötülüğün içinde iyiliği anlatan ve bunların hepsinin birer dengede olması gerektiğini vurgulayan başlı başına felsefik yönüyle iyi bir animedir. Bu döneme yetişenlerin gözü yaşlı, olaya vakıf olmayanlar bu adam neyin kafasını yaşıyor der gibi bakıyor olabilirsiniz ancak birçok çizgi dizinin altında kendine has bir metni, bambaşka bir hikaye yatar arkadaşlar. Benim işim ise bunları sizlere anlatmak. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.